Merhaba. Bugün edebiyat dünyasının en çarpıcı eserlerinden biri olan George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nden bahsedeceğiz. Bu kitap bir peri masalı gibi görünse de, hatta alt başlı bir peri masalı olsa da aslında insan doğası, güç, siyaset ve toplumsal adaletsizlik üzerine bir eleştiri sunuyor. Bu analizde Orwell'ın hayatını, hayvan çiftliğinin yazıldığı dönemin etkilerini, kitabın felsefesini ve neden bu kadar çok okunduğunu konuşacağız. Hayvan çiftliğini anlamak için önce onun yazarı George Orwell'ı tanımamız gerekiyor. Asıl adı Eric Arthur Blair olan Orwell, 25 Haziran 1903'te Hindistan'ın Motihari şehrinde İngiliz sömürge memuru bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Ancak ailesi İngiliz aristokrasisinin şaşalı dünyasından uzak, maddi olarak mütevazi bir yaşam sürüyorlar. Orwell'ın babası Hindistan'da afyon ticaretiyle uğraşan bir memur. Annesi ise çocuklarını yetiştirmek için İngiltere'ye dönüyor. Bu Orwell'ın çocukluğunda hem bir yabancılık hissi hem de sınıf farklarına dair erken bir farkındalık geliştirmesine neden oluyor. George Orwell, İngiltere'de prestijli bir okul olan Eton'da burslu okuyor. Ama burada karşılaştığı elitizmin ve sınıf ayrımcılığının sahteliği onda izler bırakıyor. Zengin öğrencilerin arasında dışlanmış hissetmesi onun otoriteye ve toplumsal adaletsizliğe karşı isyanının tohumlarını ekiyor. Üniversiteye gitmek yerine 1922'de Burma'ya giderek sömürge polisi olarak görev yapıyor. Ancak burada da İngiliz sömürgeciliğin acımasızlığını ve yerli halka yapılan haksızlıkları bizzat gözlemliyor. Bu deneyim onda bir suçluluk ve öfke uyandırıyor. 1927'de istifa ederek yazar olmaya karar veriyor ve bu kararı onun hayatını şekillendiriyor. George Orwell, yoksulluğu ve toplumsal eşitsizliği daha iyi anlamak için Londra ve Paris'te aylak bir hayat sürüyor. Bulaşıkçılık yapıyor, sokaklarda dolaşıyor. Yoksulların dünyasına bizzat tanık oluyor. Bu deneyimler Paris ve Londra'da Beş Parasız adlı eserinde hayat buluyor. 1930'larda İspanya İç Savaşı'na katılıyor ve sosyalist değerlere olan inancını pekiştiriyor. Ancak burada komünist grupların kendi yoldaşlarını bile susturduğunu, Stalin destekçilerin Troçkistleri ve anarşistleri ezdiğini görüyor. Bu onun sosyalizme olan inancını korurken totaliter rejimlere karşı öfkesini büyütüyor. Hayvan Çiftliği'ni yazdığı 1943-1944 yılları Orwell'ın 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde Stalin Sovyetler Birliği'nin sosyalist ideallerinden uzaklaşarak totaliter bir rejime dönüştüğünü izlediği bir dönem. Orwell, sosyalizmin eşitlik ve özgürlük vaadine inanıyor ama bu ideallerin güç hırsıyla nasıl yozlaştığını görüyor. 1950'de tüberkülozdan hayatını kaybediyor ama Hayvan Çiftliği ve 1984 ile insanlığa güç, özgürlük ve insan doğası üzerine unutulmaz bir miras bırakıyor. Hayvan Çiftliği, Orwell'ın siyasi görüşlerinin, hayal kırıklıklarının ve insan doğasına dair gözlemlerinin bir yansıması. Kitap, bir çiftlikte hayvanların zalim sahibi Bay Jones'a karşı isyan ederek yönetime ele geçirmesini anlatıyor. Ancak bu hikaye 1917 Rus devriminin ve Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nin bir alegorisi. Orwell bu eseri yazarken Sovyetler Birliği'nin sosyalist ideallerinden saparak totaliter bir baskı rejimine dönüşmesini eleştiriyor. Ama aynı zamanda bu hikaye sadece Sovyetlere değil, her türlü devrimin ve güç sisteminin nasıl yozlaşabileceğine dair evrensel bir uyarı. Orwell'ın İspanya İç Savaşı'ndaki deneyimleri bu kitabı yazmasında kilit bir rol oynuyor. İspanya'da sosyalist ve komünist grupların arasında yaşanan ihanetleri, propaganda savaşlarını ve yoldaşlarına karşı yapılan zulmü görmüştü. Özellikle Stalin destekçilerin Troçkistleri ve anarşistleri susturması Orwell'ı derinden sarsıyor. Hayvan çiftliğinde Snowball'un Napolyon tarafından sürgüne gönderilmesi bu olayın bir yansıması. Orwell, bu kitabı Stalin'e karşı yazdım ama aynı zamanda herhangi bir devrimin nasıl yoldan çıkabileceğini göstermek istedim demek istemiştir. Kitaptaki karakterler Orwell'ın gözlemlediği gerçek tarihi figürlerden ve toplumsal tiplerden ilham alıyor. Yaşlı binbaşı Karl Marx ve Lenin'in bir karışımı. Eşitlik ve özgürlük hayalini hayvanlara aşılayan bir vizyoner ama devrimi görmeden ölüyor. Napolyon Stalin'i temsil ediyor. Kurnaz, hırslı ve acımasız bir lider. Devrimi kendi çıkarları için manipüle ediyor. Snowball, Troçki'ye gönderme. İdealist, çalışkan ve devrimin ruhuna inanıyor. Ama Napolyon tarafından dışlanıyor. Bay Jones, Charles II. Nikolay'ı ve genel olarak sömürücü eski düzenini sembolize ediyor. Scholar, propagandayı temsil ediyor. Stalin propaganda makinesi gibi yalanlarla hayvanları manipüle ediyor. Boxer, çalışkan, saf ve devrime körü körüne inanan bir işçi sınıfını temsil ediyor. Trajik sonu sistemin çalışanları nasıl sömürdüğünü gösteriyor. Koyunlar cehalet ve kör itaati sembolize ediyor. Sloganları tekrarlayarak manipülasyona alet oluyorlar. Orwell'ın kişisel hayatı da kitaba yansıyor. Burma'daki sömürge polisi deneyimi
ona otoritenin ve baskının ne kadar iğrenç olabileceğini göstermişti. İspanya'daki ihanetler ideallere olan inancı sarsarken totaliter rejimlere karşı öfkesini biledi. Hayvan çiftliği Orwell'ın bu hayal kırıklıklarının ama aynı zamanda adalet ve özgürlük arayışının bir ürünü. Hayvan çiftliği yüzeyde hayvanların bir çiftlikte isyan ederek yönetimi ele geçirdiği bir masal gibi görünse de özünde güç, otorite ve yozlaşma üzerine bir siyasi ve felsefi eleştiri sunar. Orwell, mutlak gücün yozlaşmasını, hayvanların eşitlik hayaliyle başlayan devrimin nasıl bir baskı rejimine dönüştüğünü göstererek adım adım işler. Bu tema kitabın ana damarıdır. Hem tarihsel hem de evrensel bir perspektiften insan doğasının karanlık yönlerini açığa çıkarır. Hayvan çiftliğinde mutlak gücün yozlaşması devrimin başlangıcından sonuna kadar kademeli bir süreç olarak işlenir. Orwell bu süreci öyle ustalıkla kurgular ki okuyucu ideallerin nasıl yavaş yavaş terk edildiğini ve gücün nasıl bir zehir gibi yayıldığını hisseder. Bu süreci birkaç temel aşamada inceleyebiliriz. Kitap yaşlı binbaşının eşitlik ve özgürlük kararıyla başlar. Hayvanlar Bay Jones'un zulmünden kurtulmak için birleşir ve hayvanizm ilkelerini benimser. 7 ilke, özellikle bütün hayvanlar eşittir mottosu devrimin temel taşıdır. Bu aşamada güç henüz yozlaşmamıştır. Hayvanlar ortak bir amaç için birleşmiştir ve domuzlar zeki oldukları için liderlik rolünü üstlenir. Ancak Orwell burada ilk ipucunu verir. Domuzların, özellikle Napolyon'un liderliği ele geçirmesi güç hırsının tohumlarını eker. Devrim başarılı olur. Bay Jones kovulur ve çiftlik hayvanların kontrolüne geçer. Ancak domuzlar yavaş yavaş ayrıcalık kazanmaya başlar. Örneğin elmalar ve sütün domuzlara ayrılması onların zihinlerini çalıştırabilmesi için gerekçelendirilir. Bu gücün ilk yozlaşma işaretidir. Eşitlik vaadi küçük ayrıcalıklarla çatlamaya başlar. Napolyon ve Snowball arasındaki liderlik çekişmesi de bu aşamada belirginleşir. Snowball'un idealist projeleri örneğin Yel devrimini halkçı bir vizyonu yansıtırken Napolyon'un kurnazca güç biriktirmesi mutlak otoriteye giden yolu hazırlar. Napolyon Snowball'u köpekleriyle sürgüne göndererek tek lider haline gelir. Bu gücün mutlaklaşmasının dönüm noktasıdır. Napolyon skorları kullanarak propagandayı devreye sokar. 7 ilke gizlice değiştirilir. Örneğin hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemelidir ilkesine gereksiz yere ibaresi eklenir. Hayvanların cehaleti bu manipülasyonu kolaylaştırır. Orwell burada mutlak gücün kitleleri kontrol etmek için bilgiyi ve gerçeği çarpıtmaya nasıl ihtiyaç duyduğunu gösterir. Domuzlar giderek daha fazla ayrıcalık elde eder. İnsanların evinde yaşamaya başlarlar. Yataklarda uyurlar. Viski içerler ve insan kıyafetleri giyerler. Bu devrimin eşitlik idealinin tam tersine dönmesidir. Orwell güç sahiplerinin kendi çıkarlarını korumak için nasıl yeni bir elit sınıf oluşturduğunu çarpıcı bir şekilde resmeder. Domuzların eski zalim Bay Jones'tan farksız hale gelmesi yozlaşmanın en somut göstergesidir. Kitabın sonunda domuzlar insanlarla aynı masada oturur, kart oynar ve viski içer. Hayvanlar dışarıdan bakarken domuzlarla insanları ayırt edemez. 7 ilkenin sonuncusu bütün hayvanlar eşittir. Artık bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir olarak değişmiştir. Bu mutlak gücün nihai zaferidir. Eşitlik hayali bir baskı rejimine dönüşmüştür. Orwell mutlak gücün yozlaşmasını karakterler üzerinden ustalıkla işler. Her karakter bu sürecin farklı bir yönünü temsil eder. Stalin'in alegorik karşılığı olan Napolyon, mutlak gücün somutlaşmış halidir. Başlangıçta devrimin liderlerinden biri olarak görülse de hırsı ve kurnazlığı onu bir tirana dönüştürür. Snowboard'u sürgüne göndermesi, köpekleri bir korku aracı olarak kullanması ve 7 ilkeleri kendi çıkarları için değiştirmesi gücün nasıl kişisel bir araca dönüştüğünü gösterir. Napolyon'un viski içmesi, insan kıyafetleri giymesi ve insanlarla işbirliği yapması onun devrimin ideallerini tamamen terk ettiğini kanıtlar. Propaganda makinesi olarak Scholar mutlak gücün sürdürülebilmesi için manipülasyonun ne kadar kritik olduğunu gösterir. Yalanları, çarpıtmaları ve ikna edici konuşmalarıyla hayvanları Napolyon'un her kararının doğru olduğuna inandırır. Örneğin Boxer'ın hastaneye değil kesimhaneye gönderildiğini gizlemek için veteriner yalanı uydurur. Scholar mutlak gücün kitlelerin zihnini kontrol ederek var olabileceğini vurgular. Çalışkan ve saf Boxer işçi sınıfını temsil eder. Daha çok çalışan ve Napolyon her zaman haklıdır mottolarıyla devrime körü körüne bağlıdır. Ancak bu sadakati onun sömürülmesine ve sonunda kesimhaneye gönderilmesine yol açar. Boxer'ın trajik sonu mutlak gücün en sadık destekçilerini bile nasıl harcadığını gösterir. Cehaletin ve kör itaatin sembolü olan koyunlar 4 ayak iyi, 2 ayak kötü sloganını düşünmeden tekrarlar. Napolyon onların bu özelliğini kullanarak kitleleri kontrol eder.
koyunlar mutlak gücün bilgisiz bir toplumu nasıl kolayca manipüle edebileceğini temsil eder. İdealist ve vizyoner bir lider olan Snowball devrimin ruhuna inanır. Ancak Napolyon tarafından dışlanması mutlak gücün farklı sesleri susurarak kendini koruduğunu gösterir. Snowball'un sürgünü totaliter rejimlerin muhalifleri nasıl ortadan kaldırdığını yansıtır. Hayvan çiftliğinin temalarını daha ayrıntılı inceleyelim. Çünkü her biri kitabın neden bu kadar güçlü olduğunu açıklıyor. Kitap gücün nasıl yozlaştırdığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Domuzlar devrimin eşitlik ilkelerini unutup ayrıcalıklı bir sınıf haline geliyor. Napolyon'un diğer hayvanları köleleştirirken lüks içinde yaşaması güç hırsının evrensel bir sorun olduğunu vurguluyor. Hayvanlar eşitlik için isyan ediyor ama domuzlar yeni bir elit sınıf oluşturuyor. Bu her devrimin veya reformun yeni bir hiyerarşi yaratma riskini taşıdığını gösteriyor. Günümüzde de siyasi veya ekonomik elitlerin ayrıcalıkları bu temayı hatırlatıyor. Skolların domuzların yalanlarını haklı göstermek için gerçekleri çarpıtıyor. 4 ayak iyi, 2 ayak kötü sloganı basit ama etkili bir propaganda aracı. Bu totaliter rejimlerin kitleleri nasıl kontrol ettiğini yansıtıyor. Çiftlikteki hayvanların okuma yazma bilmemesi domuzların gücünü pekiştiriyor. Morel gibi okuma bilen hayvanlar bile manipülasyonu tam anlamıyla çözemiyor. Bu eğitimin özgürlük ve eleştiriler düşünce için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Yaşlı binbaşının hayali hayvanları birleştiriyor. Ama bu hayal güç hırsıyla yok oluyor. Snowball'un sürgüne gönderilmesi Boxer'ın trajik sonu ideallerin nasıl ihanete uğradığını gösteriyor. Kitabın sonunda domuzların insanlardan farksız hale gelmesi Orwell'ın insan doğasına dair karamsar bakışını yansıtıyor. Hayvanlarla insanlar arasındaki sınırın bulanıklaşması her türlü sistemin insan doğasının mencilliğiyle bozulabileceğini ima ediyor. Hayvanlar Bay Jones'un baskısından kurtuluyor ama yeni bir baskı altında eziliyor. Bu özgürlüğün ne kadar kırılgan olduğunu ve sürekli bir mücadele gerektirdiğini gösteriyor. Boxer'ın devrime olan sadakati onu trajik bir sona sürüklüyor. Domuzların devrimin ideallerine ihanet etmesi sadakatin nasıl suistimal edilebileceğini gösteriyor. Hayvan Çiftliği 1945'te yazılmış ama hala capcanlı. Günümüz dünyasında totaliter rejimler, popülist liderler, sahte haberler ve sosyal medya manipülasyonları Orwell'ın eleştirdiği sorunların modern versiyonları. Zuckerberg'in yalanları günümüzün yalan haber kültürünü hatırlatıyor. Siyasi liderlerin eşitlik ve adalet vaadiyle iktidara gelip sonra ayrıcalıklı bir elit oluşturması domuzların hikayesine ne kadar benziyor. Kitap bize şunu hatırlatıyor. Özgürlük ve eşitlik sadece güzel sözlerle değil, sürekli bir çaba ve sorgulama ile korunabilir. Günümüzün hızlı, kaotik dünyasında hepimiz birer koyun gibi sloganların peşine takılabiliyoruz. Sosyal medyada yayılan manipülatif içerikler, politikacıların çarpıtılmış söylemleri, skorların propaganda tekniklerini anımsatıyor. Hayvan Çiftliği bize eleştiriler düşünmenin ve sorgulamanın önemini hatırlatıyor. Pandemi, ekonomik krizler, savaşlar ve toplumsal kutuplaşma gibi günümüz sorunları kitabın temalarını daha da anlamlı kılıyor. Hepimiz kendi çiftliğimizde özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz. Ama bu mücadelede kime güvendiğimizi sorgulamalıyız. Orwell'ın uyarısı bugün bile geçerli. Güç her zaman yozlaşma riski taşır. Özgürlük ancak bilinçli bir toplumla korunur. Hayvan Çiftliği'nin edebi gücü, sadeliği, ironisi ve evrenselliğinde yatıyor. Orwell'ın dili açık, keskin ve bir o kadar da çarpıcı. Alegori türünde yazılmış olması kitabı hem erişilebilir hem de derin kılıyor. Çocuklar hayvanların isyanını bir masal gibi okuyabiliyorken yetişkinler satır aralığında siyasi ve felsefi eleştirileri keşfediyor. Kitabın yapısı bir masaldan distopik bir taşlamaya doğru ilerliyor. Başlangıçtaki umut dolu atmosfer giderek karanlık ve rahatsız edici bir tona dönüşüyor. Özellikle son sahne domuzların insanlarla aynı masada oturması ve hayvanların onları ayırt edememesi edebiyat tarihinin en güçlü imgelerinden biri. Bu sahne Orwell'ın insan doğasına dair karamsar ama gerçekçi bakışını özetliyor. Orwell'ın hiciv sanatındaki ustalığı karakterlerde ve diyaloglarda kendini gösteriyor. Sokrat'ın manipülatif konuşmaları, koyunların düşünmeden sloganı tekrarlaması, Napolyon'un kurnazlığı hepsi inanılmaz bir gerçekçilikle yazılmış. Kitap 50'den fazla dile çevrildi. Dünya çapında milyonlarca okura ulaştı ve hala okullarda, üniversitelerde tartışılıyor. Bunun nedeni sadece bir dönemi değil, insanlığın evrensel sorunlarını ele alması. Hayvan Çiftliği benim için bir kitaptan fazlası bir uyarı niteliğinde bir ders veriyor bizlere. Özellikle günümüz dünyasında
Politik manipülasyonların, sahte haberlerin ve popülizmin yükselişiyle hayvan çiftliği daha da anlam kazanıyor. Beni en çok etkileyen karakter kesinlikle Boxer. O çalışkan, saf, iyi niyetli at devrime olan inancıyla daha çok çalışacağım diyerek kendini tüketiyor. Ama sonunda domuzlar tarafından ihanete uğruyor. Boxer hepimizin içindeki o saf, ideallere inanan yanı temsil ediyor. Onun trajik sonu beni her zaman hüzünlendiriyor. Ama aynı zamanda düşündürüyor. İdeallerimize ne kadar körü körüne bağlanmalıyız ve kime güvenmeliyiz. Skolların propaganda taktikleri günümüzün sosyal medya çağında daha da çarpıcı geliyor. Yalanların nasıl doğru gibi sunulduğunu, kitlelerin nasıl manipüle edildiğini görmek tüylerimi diken diken ediyor. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Sadece politik bir eleştiri değil, insan doğasının acı bir gerçeği. Bu cümle her okuduğumda içimi sızlatıyor. Çünkü ne kadar çabalarsak çabalayalım, güç arasının her zaman bir yol bulduğunu hatırlatıyor. Hayvan çiftliği bana sorgulamayı hatırlattı. Liderlere, ideolojilere, hatta kendi inançlarıma kör körüne güvenmemeyi, her zaman eleştirel bir gözle bakmayı hatırlattı. Bu kitap sadece bir hikaye değil, bizlere bir uyarı, bir ders. Hayvan Çiftliği bir kitap değil, insanlığa bırakılmış bir vasiyet. George Orwell eseriyle bize güç, yozlaşma, özgürlük ve insan doğası üzerine unutulmaz bir ders veriyor. Kitabı okurken kendi dünyanızı, liderlerinizi, ideallerinizi sorgulayın. Kendi çiftliğinizde hangi hayvan sizsiniz? Boxer'ın saflığı mı, Snowball'ın idealizmi mi yoksa Squirrel'ın kurnazlığı mı sizi yansıtıyor? Belki de sadece sloganları tekrarlayan bir koyunsunuz. Eğer Hayvan Çiftliği'ni okuduysanız yorumlarda sizin için ne ifade ettiğini paylaşın. Hangi karakterle bağ kurdunuz? Napolyon'un hırsı mı, Boxer'ın sadakati mi yoksa Snowball'ın hayalleri mi sizi etkiledi? Eğer hala okumadıysanız lütfen bir an önce okuyun. Bu kitap zihninizi sarsacak, kalbinizi titretecek ve dünyaya başka bir gözle bakmanızı sağlayacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki kitap sohbetlerimiz devam etsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve edebiyatta kalın. Ve unutmayın, özgürlük ancak sorguladığım sürece bizimdir.